Afrodit kimdir? Yunan mitolojisinin en büyüleyici figürlerinden biri. Güzellik, aşk ve bereketin efsanevi tanrıçası. Denizin köpüklerinden doğan bu efsanevi varlık, yüzyıllar boyunca sanatçılara ilham kaynağı olmuş, sanatı ve tarihi derinden etkilemiş, mitolojinin en popüler ama aynı zamanda en tehlikeli tanrıçalarından biri haline gelmiştir. İnsanlara aşk ve bereket dağıtırken bir yandan da tutkuların tehlikeli gücüyle krallıkları yerle bir eden savaşlara sebep olmuştur. Merhaba, ben Ecem. Bugün size hem yaşam veren, hem de yıkım getiren, hem sevilip, hem korkulan bu çarpıcı tanrıçanın hikayesini anlatacağım. Afrodit'in hikayesinin başlangıcı bizi mitolojide binlerce yıl öncesinin gizemli dünyasına götürür. Onun doğum efsanesinin bile birden fazla versiyonu vardır. En bilineni Yunan ozanı Hesiodos'un hikayesine göre Afrodit'in doğuşu evrenin henüz şekillenmeye başladığı o kozmik sahnede başlar. Evreni yöneten uçsuz bucaksız gök tanrı Uranos, oğlu Kronos'un ihanetiyle devrilir. Kronos, keskin bir orakla babasına saldırmış ve babası gök tanrısı olan Uranos'un bazı uzuvları bu sebeple gökten denize saçılmıştı. Ve o an deniz sanki bir sır saklıyormuş gibi kabardı. Köpükler yükseldi, dalgalar ışıldadı. Ufuk boyunca bembeyaz bir parıltı yayıldı. Köpüklerin arasından bir deniz kabuğu belirdi. Üzerinde göz kamaştırıcı bir ışıkla Afrodit yükseliyordu. Altın rengi saçları dalgalarla dans ediyor, denizin tozu bedeninde ince tül gibi parlıyordu. Onu gören rüzgar tanrısı Sefiros, hafif esintilerle kabuğu Kıbrıs kıyılarına doğru itti. O kabuk kıyıya değdiğinde toprak çiçek açtı, kuşlar kanat çırptı. O ilk adımı attığında dünya adeta yeniden doğmuş gibiydi. Afrodit'in gülüşü denizin köpüğünü bile ışığa boğdu. Efsanelere göre mevsimleri ve düzeni temsil eden tanrıçalar, yani Horeyler, onu karşıladı. Afrodit'in üzerine ince ışıldayan giysiler giydirdiler. Saçlarını taze çiçeklerle süslediler, beline altın bir kuşak bağladılar. Bu kuşak, onun karşı konulmaz cazibesinin sembolüydü. Afrodit'in hikayesinin bir sonraki durağı, tanrıların dağı Olimpos'taydı. Afrodit bir süre sonra Olimpos dağına çıktı. Onu kimileri hayranlıkla, kimileri ihtiyatla izledi. Çünkü Afrodit sadece güzelliği değil, aşkın ve arzunun gücünü de beraberinde getirmişti. Afrodit'in ışığı Olimpos'a ulaştığında, tanrılar arasında büyük bir hayranlık ve aynı zamanda huzursuzluk doğdu. Onun çekim gücü öyle etkiledi ki en yüce tanrılar bile kalplerinde kıpırtılar hissettiler. Bu durumdan en çok kim rahatsız oldu dersiniz? Elbette düzenin ve gücün bekçisi, tanrıların kralı Zeus. Bir an için kendinizi Zeus'un yerine koyun. Yıllarca süren savaşlar, devlerle, titanlarla yapılan mücadeleler sonucu bir emekle kurduğunuz krallığın, yani Olimpos'un dengesinin şimdi bir aşk ve arzu fırtınasıyla sarsılma ihtimali var. Herkesin birbirine düşmesi, entrikalar, kıskançlık savaşları. Tüm bu kaosun patlak vermesinden ödünüz kopmaz mıydı? Zeus'un da tam olarak bu yüzden canı sıkkındı. Ancak o bu endişeyle başa çıkmak için verilebilecek en feci kararlardan birini verdi. Afrodit'i evlendirmek. Hem de onun rızasını almadan, kalbinin sesini dinlemeden sevmediği biriyle. Zeus'un o meşhur fevri ve sonuçlarını pek düşünmeden aldığı kararlardan birini bazı diğer hikayelerde olduğu gibi burada da görüyoruz. Olimpos'taki düzeni korumak adına Zeus, Afrodit'i dağın en alışılmadık tanrılarından biriyle evlendirmeye karar verdi. Ateşin, demirin ve zanaatin ustası Hephaistos. Hephaistos inanılmaz bir zekaya ve el becerisine sahipti. Tanrılar için muhteşem silahları, en ince işçilikli mücevherleri yapardı ama dış görünüşü Afrodit'in zıttına pek beğenilmeyen bir tanrıydı. Afrodit, kendi rızası olmadan mecburen evlenmeyi elbette ki hiç istemedi. Güzelliğin ve aşkın somutlaşmış hali olan bir tanrıçanın
kalbinin seçmediği biriyle evlenmeye zorlanması ne büyük bir ironiydi. Ancak karşısındaki güç tanrıların kralı Zeus'tu. İstemeden de olsa kaderini kabul etmekten başka çare bulamadı. Öte yandan Hephaistos Afrodit'i tutkuyla sevdi. Ona altından mücevherler, büyüleyicisiz eşyaları, hatta büyülü bir taht yaptı. Ama maalesef Afrodit'in kalbi o evlilikle huzur bulmadı ve çok geçmeden kalbini başkasına kaptırdı. Savaşın tanrısı Ares. Onların aşkı gizliydi. Afrodit'in zarif gülüşüyle Ares'in vahşi gücü birleşince tutkunun ve tehlikenin en çarpıcı hikayesi yazıldı. Onlar gecenin sessizliğinde buluşur, şafak sökmeden ayrılırlardı. Fakat onların sırrı uzun sürmedi. Afrodit ve Ares'in gizli buluşmalarında nöbet tutan Elektron adlı genç bir gün uyuyakalınca Güneş tanrısı Helios'un gelişini onlara haber veremedi. O sabah Helios gizli aşıkları gördü ve durumu doğruca Hephaistos'a anlattı. İntikam ateşiyle yanan Hephaistos hünerini konuşturdu. Kırılmaz altın tellerden görünmez bir ağ ördü. Hephaistos aşk dolu bir geceyi fırsat bilerek bu ağı Afrodit'in yatağına yerleştirdi. Sabah olduğunda aşıklar kıpırdayamaz halde yakalandılar. Hephaistos tüm Olimposluları çağırdı ve tüm tanrılar bu utanç verici sahneye tanık oldu. Afrodit'in yanakları ateş gibi kızarırken Ares öfkeyle kükredi. Tanrıların kralı Zeus ise büyük öfke duydu ve ikisini de cezalandırdı. Ancak Poseidon da araya girince bir süre sonra ikisi de bağışlandı. Afrodit tanrıların alaycı bakışları arasında başını eğerek sessizce Olimpos'tan ayrıldı ve doğduğu topraklar olan Kıbrıs'a sığındı. Ares ise öfkesini gizlemedi. Bekçi Elektron uyuyakaldığı için cezalandırıp ona her gün ilk ışıklarla ötmek zorunda olan bir horoza dönüştürdü. O günden sonra her sabah güneşin doğuşuyla öten horoz, efsaneye göre Afrodit ve Ares'in yaşadığı utanç verici hikayenin sessiz hatırlatıcısı oldu. Afrodit'in hikayeleri Olimpos'ta sınırlı kalmadı. Afrodit, aynı zamanda insanların kalbinin en derin duygularını var eden kaynaktı. Bu sebeple o, sadece Olimpos'ta değil, insanlar arasında da büyük yankı uyandırdı. Tanrıça öylesine sevildi, öylesine saygı gördü ki, insanların dünyasından birçok şehir ona adandı. Onun adına tapınaklar yükseltildi, sütunlar göğe uzanıp taş mermerlerden işlenip ışıkla parladı. Birçok şehir Afrodit'i kendi koruyucu tanrıçası bildi. Çünkü insanlar şuna inanıyordu. Her şehrin bir tanrısı olurdu ve şehrin bereketini, güvenliğini, halkın mutluluğunu o tanrı korurdu. Bu yüzden Afrodit'e dua ettiler, adaklar adadılar, şenlikler düzenlediler. Ay geldiğinde genç kızlar saçlarına çiçekler takıp onun için dans ettiler. Erkekler deniz kabukları sundular. Çünkü Afrodit hem aşkın hem de bereketin tanrıçasıydı. Afrodit'in en ünlü şehri ise Afrodisya'ydı. Anadolu'nun kalbinde, verimli ovaların ortasında yükselen bu şehir, aşk tanrıçasının adını taşırdı. Halk ona hem minnet hem korkuyla bağlıydı. Çünkü Afrodit'in gülüşü tarlalara bereket getirebilirdi. Ama öfkesi ve hırsı şehrin üzerine bir gölge gibi çökebilirdi de. Ve işte o günlerden birinde Afrodit'in gücünü en derinden hisseden biri vardı. Onun başına gelenler inanılmazdı. Bu kişi Kıbrıslı bir heykeltıraş olan Pigmalion'du. O çok yalnızdı. Bir yandan delicesine aşık olmak istiyor ama öte yandan çevresindeki hiçbir kadını beğenemiyordu. Onlarda kusurlar görüyordu ve hiçbirine gönlünü kaptıramadı. Günlerini yalnızca mermer ve fil dişiyle geçirdi. Gönlündeki özlemi taşlara yansıttı. Bir fil dişinden en sonunda bir kadın heykeli yaptı. Öylesine kusursuz, öylesine güzel bir eserdi ki sonunda heykeltıraş kendi yaratısına aşık oldu. Geceleri heykelin yanında durur, onunla konuşurdu. Kendimizi bir anlığına onun yerine koyalım. Düşünsenize, gerçek dünyada beklentileriniz karşılanmıyor.
aşkta, başarıda veya hayallerinizde. Sonunda kendi mükemmel dünyanızı yaratmaya çalışıyorsunuz. Hikâyeye başlık verip görünse de antik Yunanlılar bu evrensel insani durumu Pigmalion'un hikâyesine dönüştürmüştü belki de. Bir gün Pigmalion, Afrodit'in onuruna yapılan bir şenlikte ona dua etti. "Ey tanrıça, yalvarırım, bana ya onun gibi bir eş ver ya da ona hayat bahşet." Afrodit onun yalvarışını işitti. Tanrıçanın kalbi bu saf aşka acıdı. Pigmalion eve döndüğünde heykeline yaklaştı. Dudaklarını onun dudaklarına değdirdi. Ve işte o an mucize gerçekleşti. Soğuk taş yerini sıcacık bir bedene bıraktı. Heykelin gözleri ışıldadı. Afrodit onun duasını kabul etmişti. Pigmalion'un aşkı karşılık buldu böylece. Ve o günden sonra insanların dilinde şu söz kaldı. Afrodit gerçek aşka hayat verir. Ama dediğimiz gibi Afrodit'in lütfu ne kadar yüceyse öfkesi de o kadar yıkıcıydı. Bir mite göre Afrodit'in adını küçümseyen bir şehir ona adaklarını kesmişti. Halkı aşk bize ne getirir, bize güç ve zafer gerek diyordu. Afrodit bunu duyduğunda yüzü karardı, gözlerinde ateş yandı. Tanrıçanın öfkesi o şehre indi. Sevgi kayboldu. Eşler birbirine düşman kesildi. Kardeşler kavga etti. Evlilikler sessizlikle doldu. Evler ıssızlaştı. Çocukların gülüşleri söndü. Ağlar meyve vermedi. Şehirde yalnızca nefret ve keder hüküm sürdü. Sonunda halk sebebi anladı. Tapınaklarını tekrar çiçeklerle süsleyip Afrodit'e yeniden adaklar sundular. O zaman tanrıçanın öfkesi dindi ama korkusu halkın kalbine kazındı. İşte bu yüzden Afrodit, antik çağların en çok sevilen tanrıçalarından biri olduğu kadar en korkulanlarından da biriydi. Onun iki yüzü vardı mitolojide. Mutlu olduğunda aşk, neşe ve bereket dağıtırdı. Ama öfkelendiğinde cazibesi ateşe, sevgisi felakete dönüşüyordu. Afrodit'in mitolojik hikayelerdeki en yıkıcı etkisi ise en güzel tanrıça seçilmek uğruna Truva'nın trajik çöküşüne yol açmasıydı. Bu mite göre Afrodit onu en güzel tanrıça seçmesi için Truvalı prens, Paris'te dünyanın en güzel kadınının aşkını vaat etmişti ve sözünü tutmuştu da. Ancak sorun neydi biliyor musunuz? Bu kadın evliydi ve hatta dünyanın en güçlü krallarından biri olan Yunan kralı Menelaus'la. Sonunda Paris'te Helena birbirine aşık oldu. Onun yanından kaçtılar. Menelaus deliye döndü ve tüm Yunan devletlerini toplayarak Truva'ya savaş açtı. Bu hikayeyi Truva videomuzdan da hatırlayanlar olacaktır. Orada bütün detaylarıyla anlatmıştık. Yani gördüğümüz üzere Afrodit yalnızca aşkın değil, o tutkunun, kıskançlığın ve hatta yıkımın da tanrıçasıydı. O hem güzelliğin en yüce simgesiydi hem de tehlikeli vücut bulmuş haliydi. Ve belki de bu yüzden yüzyıllardır insanların hayal gücünde hep var oldu. Onun etkisi yalnızca Yunan mitolojisiyle sınırlı kalmadı. Roma mitolojisine göre Afrodit'in oğlu Ares, Truva'nın düşüşünden sonra İtalya'ya ulaşarak Roma'nın temelini attı. Romalılar kendi soylarının Afrodit'e dayandığını anlatmaktan gurur duydular. Julius Caesar ve Augustus gibi imparatorlar tarihte soylarını bu efsaneye bağlayarak iktidarlarına daha da güç kattılar. Roma'da Afrodit artık Venüs adını aldı ama özünde aynı tanrıçaydı. Savaş meydanlarında zaferin, evliliklerde aşkın, şiirlerin refahının sembolü oldu. Sanatçılar onu çıplak heykellerde, zarif fresklerde, görkemli mozaiklerle ölümsüzleştirdiler. Pietos Afrodite gibi heykeller, dönemin insanları için yalnızca sanat değil, tapınma nesnesiydi de. Yüzyıllar sonra Rönesans geldiğinde Afrodit yeniden Venüs olarak doğdu. Botticelli'nin ünlü tablosunda deniz kabuğunun üzerinde dalgalardan yükselirken görüldü. Tıpkı ilk doğumundaki gibi. Bu eser aşkın güzelliğini ve yüceliğini çağlar ötesine taşıdı. Onun hikayeleri, edebiyatı, resimleri, heykelleri, filmleri beslemeye devam ediyor. Çünkü Afrodit yalnızca mitolojik bir tanrıça değil, aşkın büyüsüne ve çekiciliğine dair evrensel bir simge haline gelmiştir.
Günümüzde bile onun bu kadar ünlü olmasına şaşırmamak gerek değil mi? Afrodit'le ilgili ortaya atılan bir iddia da kökeninin Anadolu'dan alındığına dair. Eğer isterseniz bununla ilgili ayrı bir video yapabiliriz. Ve böylece bugünkü video için yolculuğumuza burada son veriyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı lütfen unutmayın. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü bütün videoları büyük bir özen vermekle hazırlıyorum ve sizlere en iyi şekilde sunmaya çalışıyorum. Umarım bu videodan da büyük bir keyif almışsınızdır ve aynı zamanda genel kültürünüzü artıracak, tarih, mitoloji bilginizi artıracak güzel bilgiler öğrenmişsinizdir. İstekleriniz, yorumlarınız ve sorularınız için her zaman yorumlardan veya topluluk sekmesinden bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki büyüleyici yolculukta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.